Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizin için Amerikan bagel yani Amerikan simidi hazırlayacağız. Simit dediğime bakmayın, aslında bir sandviç ekmeği türü ama hem pişirme tekniğiyle hem de lezzetiyle inanılmaz keyifli ve mutlaka denenmesi gereken tariflerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Fazla lafı uzatmadan hemen bu yumuşacık ekmeğimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 250 gram ılık sütümüzü, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 2 dolu yemek kaşığı toz şekerimizi alıyoruz. Üzerine bir paket kuru mayamızı ilave ediyoruz ve hemen ardından küçük küpler halinde doğradığım 4 tane oda ısısında tereyağımı koyuyorum. Yaklaşık 40 gram falan arkadaşlar. Üzerine bir adet yumurta sarısı ve unumu ilave ediyorum. Unumuzu kontrollü şekilde ilave edelim. Yoğurma esnasında ihtiyaç duydukça arttıralım. Ben bu tarifimde toplamda 4 su bardağı kadar un kullandım. Sıkı bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Böyle poğaça yapar gibi yumuşak bir hamur kullanmayacağız. Bunu da belirtmek istiyorum. Ara ara şöyle un ilaveleri yaparak hamurumu yoğuruyorum. Bu aşamada eğer varsa elinizde siz de benim gibi mutfak şefinizden faydalanabilirsiniz. Yoksa da elinizde de aynı şekilde yoğurabilirsiniz. Toplamda 7-8 dakika kadar yoğurmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ben şöyle makinede 5 dakika kadar yoğurdum ve kıvamı gerçekten çok güzel. Gluten açığa çıkmış, sıkı, böyle esnek bir hamurum oldu. Çok sert değil hamurum bu arada arkadaşlar. Orta sertlikte. Hani böyle taş fırın ekmeği yaparken kullandığımız bir yumuşaklık var. Tam olarak o yumuşaklıkta. Şöyle olabildiğince göstermeye de çalışıyorum sizin için. Dediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. Kullandığınız yumurta veya unun markasına göre daha çok kıvamı baz alarak yaparsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Hamurumu şöyle yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve üzerini kapatıp dinlenmeye bırakıyorum. Yaklaşık 1 saatin sonunda hamurum 2-3 katı kadar kabardı. Ve hemen üzerinden streç filmini alıyorum. Hamurumu tezgahımın üzerine alacağım arkadaşlar. Şöyle kenarlardan toparlıyorum. Tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurum kabardığı için şöyle yanlardan tekrar yapışabilir pozisyonda. Gördüğünüz gibi çok da sıkı değil hamurum. Ama şöyle zemine yapışıyor birazcık. Hatta o zemine yapışmasını engellemek için çok azıcık un ilave edeceğim ve porsiyonlamaya başlayacağım. Tezgahta yoğururken çok fazla un ilave etmemeye dikkat edin arkadaşlar. Hamurumuzu daha fazla sertleştirmeyelim. Sadece ekmek hamuru sertliğinde olacak. Şöyle bezeler haline getirebilmek için porsiyonluyorum. Büyükleri küçüklerin üzerine alacağım ve ortalama aynı boyutlarda bezeler oluşturacağım. Bu arada bezeleme yaparken olabildiğince pürüzsüz yapmaya dikkat edin. Bu bagel'ımızın şeklini etkileyecek. Bütün hamurlarımı aynı şekilde tezgahımın üzerinde güzelce bezeliyorum. Tamamını bezeledikten sonra şöyle baş parmağım yardımıyla ortasına bir delik açıyorum ve parmaklarımın etrafında çevirerek bir simit şeklini veriyorum. Hatta simit de demeyelim de, simit bizim klasik simitler gelebilir akla. Bir donat şeklini veriyoruz ve tezgahımızın üzerine hazırladığımız bagel'larımızı alıyoruz. Aynı şekilde yine diğerlerine de baş parmağımla deliyorum ve işaret parmağımın etrafında gezdirerek ortasındaki deliği genişletiyorum. Bu deliği açmamızın en büyük nedeni hamurumuzun ortasının da aynı kıvamda pişmesini sağlamak. Mutlaka bu işlemi yapın arkadaşlar. Şöyle bütün hamurlarımızı aynı şekilde hazırladık. Şekillendirme işlemini tamamladık. Üzerine böyle temiz bir mutfak örtüsü örtüyoruz ve en az 20 dakika kadar tepsi mayası alması için bekletiyoruz. Diğer taraftan da uygun bir kabın içerisine suyumuzu koyuyoruz. Kaynayan suyumuzun içerisine 1 yemek kaşığı pekmez ilave ediyoruz. Sanıyorum klasik tariflerde şeker kullanıyorlarmış ama ben evde pekmez bulunduğu için pekmezle yapmak istedim. Hem daha hızlı renk almasını sağlayacağından hem de biraz bizim simite de yaklaşsın istediğim için bu şekilde yaptım. Siz şekerle de yapabilirsiniz. Kaynayan suyumun içerisine bagel'larımı atıyorum. Bu aşamada hamur yer mayası da aldığı için biraz elde kontrol etmesi zor olabiliyor arkadaşlar. Mutlaka elimizi unlayalım. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Yaklaşık 30 saniye bir tarafını, 30 saniyede diğer tarafını olacak şekilde bagel'larımızı
kaynar suyun içerisinde bekletiyoruz. Hemen ardından bir süzgeç yardımıyla tepsimizin üzerine alıyoruz. Tamamına aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Hamurlarımız bittikten hemen sonra kenara ayırmış olduğumuz yumurta beyazını üzerine sürüyoruz. Yumurta beyazını da üzerine sürmemizin en büyük nedeni üzerine yapacağımız süslemelerin yapışmasını sağlaması. Adeta bir yapıştırıcı mantığıyla kullanıyoruz. Yumurta beyazı sürdüğümüz bagel'larımızı şöyle tercihimize göre susam, çörek otu veya haşhaşla, hatta isterseniz çekirdek içiyle de süsleyebilirsiniz. Ben şöyle yarısını haşhaşlı, yarısını da susamlı yaptım. Ben her defasında tepsinin içerisinden bagel'larımı çıkarıp harcın içerisine batırdım, ama siz böyle uğraşmak istemezseniz de üzerine serpebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tamamını bu şekilde hazırlıyorum ve önden 200 derece ısıttığım alt üst ayardaki fırınıma atıyorum. İyice kızarıncaya kadar da pişiriyorum arkadaşlar. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok memnun olurum. Bagel'larım hala çok sıcak ve şöyle elimi yakmadan size diplerini de göstermeye çalışacağım. Gerçekten çok güzel kızardılar. Kıvamı, tadı efsane oldu. Ortasını şöyle yarıp içerisine istediğiniz malzemeleri doldurup okula, işe, istediğiniz yere götürüp afiyetle tüketebilirsiniz. Bundan sonra benim dolabımdan eksik olmasını istemediğim ekmeklerden bir tanesi oldu. Yapacak olan herkese şimdiden afiyetler olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.